Şimdi size X'in hikayesinden bahsedeceğim. X 58 yaşında. Dünyanın en zengin adamlarından biri. Sahip olduğu şeyler herkesi resmen imrendiriyor. Nereye elini atsa inanılması güç paralar kazanıyor. Sadece para kazanmakla da kalmıyor. Bir sürü ilham verici girişimcilik ve yatırımcılık hikayesinin başrolünde de o var. Bu adam inanın çok ama çok başarılı. Ama bir gün bir şey oluyor ve X söyledikleri nedeniyle her şeyi kaybetme tehlikesiyle baş başa kalıyor. Tüm ticari ilişkileri, eğitimi, hatta can güvenliği bile tehlikeye altına girmiş oluyor. Gerçekten abartmıyorum. X için işler hiç ama hiç iyi gitmiyor. Ve onun hakkında en sık sorulan sorulardan biri artık çok net. Bu adam nerede? İçeriye başlamadan denklemdeki X'i açığa kavuşturalım. Jack Ma'dan bahsediyorum. Jack Ma kim? Neler yaşadı? Neler yaşayabilir? Hepsini konuşmak için hazırız. Siz de hazırsanız ben Mehmet Kafkaslıgil. Propaganda başlıyor. İlk etapta Jack Ma ile ilgili özet birkaç kısa bilgiden bahsetmek istiyorum. Kendisi genç yaşlarında tam 30 farklı şirkete iş başvurusunda bulundu. Bu şirketlerin tamamı onu reddetti. Para kazanmak zorundaydı ve yaklaşımını değiştirmeye karar verdi. Artık sadece ilgi alanlarındaki şirketlere değil, her yere başvuracaktı. İlk adımı bir fast food restoranıyla attı. Restorana gitti, başvuru yapmayı bekleyen 23 farklı insanla aynı anda özgeçmişini teslim etti. Yani 24 başvurudan biri ona aitti. Sonuç itibariyle diğer 23 kişi işe alınırken bir tek o dışarıda kaldı. Jack Ma'nın başarı hikayelerini onlarca dakika rahatlıkla anlatabiliriz ancak bu sanırım gelinen noktanın anlaşılması açısından gayet yeterli bir örnek. Biz yine de onun hikayesini biraz daha derinleştirmek istiyoruz. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. 1964 doğumlu Jack'in annesi fabrika işçisi, babası da fotoğrafçıydı. Girişimcilik diye bir alan yoktu aslında o büyürken. Endüstrinin %90'ı devletin elindeydi. Gençken bisikletini atlayıp büyük otellerin olduğu bölgeye gidiyordu. Turistlerden İngilizce öğrenebilmek için. Gelin size bedava etrafı gezdireyim, siz de bana İngilizce öğretin diyerek rehberliğe başladı. 9 yıl boyunca yağmur çamur demeden her gün kendini geliştirdi. Ama başarıya bir türlü ulaşamadı. Notları da berbattı ve sınavlarını hiç geçemiyordu. Tabii ki vazgeçmek diye bir kelime yoktur lügatında. 1994'e gelindiğinde Çin değişiyordu. Girişimcilik artık illegal değildi. O da küçük bir tercümanlık şirketi kurdu. 1995'te ABD'yi ziyaret ettiğinde ilk kez internet diye bir şey kullanıldığını görünce çok heyecanlandı. Çin dünyanın geri kalanından çok izole yaşadığı için Çinli şirketler dışarıya iş yapamıyordu. Ve Jack Ma inanılmaz bir fırsatı yakaladığını düşündü. İnterneti kullanarak Çin mallarını batıya satmak. 那么阿里巴巴我们将做出怎么样？结果华业所要瞄准的对象不是国内展的，而是国际展的。我们所有的竞争对手不在于中国，而在于美国的硅谷。只有这样的惨重的代价，才会赢得我们未来。 1 milyarlık Çin'de 1 milyon internet kullanıcısı vardı ve şirketler henüz internetin önemini anlamamıştı. Jack yine başarılı olamadı. Şirketi kapadı ve hükümette işe girdi. İçindeki girişimcilik aşkı ve internet hakkındaki vizyonu sarsılmamıştı. 1999'da 17 arkadaşını evinde toplayıp bir e-ticaret sitesi kuralım dedi. Sitenin ismini Alibaba yaptılar. 17 kişilik ekip gece gündüz çalışırken internette bir anda patlama yaptı. Alibaba kurulduğunda 2 milyon internet kullanıcısına ulaşan Çin, 2 sene içinde bu sayıyı 17 milyona çekti. Kendi ülkesinden çok daha ucuza Çin'den ürün alan dünya çapında binlerce şirket sayesinde Jack Ma'nın işleri açıldı. 2000'de internet şirketlerini etkileyen dot-com balonu patlayınca Alibaba düşüşe geçti ve belki de Jack Ma'yı yeni bir başarısızlık bekliyordu. Jack Ma yine yılmadı. Şirketlerin şirketlere satış yaptığı Alibaba'nın yanında eBay gibi bir pazar yeri yaratıp adına da Taobao dedi. Sonra da şu an Çin'in en çok kullanılan aplikasyonlarından Alipay ile imparatorluğunu sağlamlaştırdı. 2020'ye geldiğimizde Antpay isimli şirketi Mastercard ve Visa'dan bile daha çok işlem görüyor. Alipay ile faturalar bile ödenebiliyor. Alibaba ile istediğinizi sipariş edebiliyordunuz. Ant Group dünyanın en büyük finansal teknoloji şirketi olarak halka açılmak üzereydi. Uzmanlar bu arzın tarihteki en yüksek değerlendirmeyle yapılacağını düşünüyordu. Ki Jack Ma talihsiz bir demeç verene kadar. 好的创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管。中国金融基本上没有系统，我们不能用管理火车站的方法去管理飞机场，不能用昨天的办法
来管未来。 Demet sonrası 61.2 milyar dolara ulaşan servetiyle Çin'in en zengin insanı konumundaki Jack Ma, bu kadar çalışıp uğraştıktan sonra 2 yılda mal varlığının yarısını kaybetti. İktidardaki Komünist Partisi ile ufak bir görüş ayrılığı yaşayınca abileri ona bir ders vermek istemişti. Şirketlerine adeta çöken parti, 24 ayda bu şirketlere 1.2 trilyon dolarlık bir değer kaybı yaşattı. Peki Çin kendi değerlerini nasıl böyle harcayabiliyor? Önce Ma nasıl oldu da hükümete ters düştü ona bakalım. 2020'de Band konferansında ağzından şunları kaçırmıştı. Ona göre Çin, batılı devletlerin bıraktığı boşlukları dolduran bir ülke sadece. Batılılar düşük maaşlı konfeksiyon işlerini istemiyor. Fabrika bacalarından tüten dumanları da solumak istemiyor. Bunları Çin'e itelediler. Ülkemiz böyle ilerlemek zorunda değil. Geleceği öyle bir planlayalım ki kimseyi takip etmeyelim, lider olalım dedi. Çin'in finansal sistemi dünde kaldı. Reform yapmalıyız diyerek kendi tabutunu çivilemiş oldu. Çünkü partinin sevmediği bir kelime varsa o da reformdur. Konuşmanın ertesinde Ma'yı maliyeden aradılar. Öyle bir cezalandırılması gerekiyordu ki diğer milyarderler feyz alsın. Şirketlerinden Ant grubunun halka açılması engellendi, kayyum atandı ve Jack Ma bir anda kameraların önünden kayboldu. Aylarca haber alınamadı. Alibaba'ya 3 milyar dolarlık ceza kesildi. Çin'de en çok kullanılan internet tarayıcısı uygulama pazarından silindi. Hisse senetleri çakıldı. Şirketleri neredeyse yok edildikten sonra sıra itibarına gelmişti. Yaptırdığı üniversitenin başkanlığından alındı ve okulun öğrenci alması sınırlandırıldı. Alibaba hükümetin gözüne tekrar girebilmek için nakit rezervlerinin 1/3'ünü Çin'e bağışlayacağını duyurmak zorunda kaldı. Jack, are you there? Jack, doesn't look as if I'm inside. Jack Ma oynadığı kumarı kaybettiğinin farkında. Şansını denedi ama partiye gücü yetmedi. Hala hepimizden daha fazla paraya sahip olsa da eski halinden eser yok. Kendi şirketlerini bile yönetemiyor. Ortadan kaybolan ve gücünü kaybeden tek milyarder de kendisi değil. Çin'in en zengin 73. iş insanı Miles Kuo da hükümeti eleştirdiği için sürgüne gönderildiğinde Jack Ma ile ilgili ya hapse girecek sonunda ya da ölecek demişti. 2015'te 100 milyar dolarlık şirketiyle Çin'in Warren Buffett'ı denilen Guo Guangcheng kayıplara karıştı. Bir ay sonra ülkedeki 62. en zengin moda devi Zhao Chengjian'e de bir anda ulaşılamadı. Raporlara göre ikisi de gözaltına alınmıştı. 2017'de 6 milyar dolarlık Xiao Jianha, 2020'de gayrimenkul zengini Ren Zhihang gibi diğerleri de gözaltına alınıyor. Ben iyiyim mesajı atıyor sosyal medyadan ve sonradan ondan haber alınamıyordu. Çin komünist gibi gözükse de Mao'nun ölümünden sonra kapitalizmin sızdığı son ülkelerden biri. Dünyadan tamamen izole yaşadıkları yıllarda kıtlıktan insanlar ölüyordu. Mecburen ekonomik aktiviteyi arttırabilmek için biraz özgürlük tanıdılar vatandaşlarına. İnsanlara biraz özgürlük verirseniz daha fazlasını isteyebilirler tabii. Hükümet de bu konuda fazlasıyla hassas. Bunu bilen zenginlerin birçoğu mal varlığını ülke dışına taşıyıp Çin'i terk etti tutuklanma korkusuyla. Partiyi karşıma almam diyerek kendine güvenenler bile çok popüler olduğu anda alaşağı edildi. Bu şirketler zaten yükselirken parti bazı kuralları ve yasaları esneterek onların büyümesine müsaade etmişti. Yani önce bırak vatandaşlar çalışıp didinerek bir iş kursun, sonra o iş sektöründe lider hale gelsin, lider hale gelince de patronu içeri atıp şirketi millileştir. Güzel düzen vallahi. Bakalım Çin sıkıntıya giren ekonomisini kendi milyarderlerine çökerek kurtarabilecek mi? Gerçekten abartmıyorum. X için işler hiç ama hiç iyi gitmiyor. Ve onun hakkında en sık sorulan sorulardan biri artık çok net. Bu adam nerede? İçeriye başlamadan denklemdeki X'i açığa kavuşturalım. Jack Ma'dan bahsediyorum. Jack Ma kim? Neler yaşadı? Neler yaşayabilir? Hepsini konuşmak için hazırız. Siz de hazırsanız ben Mehmet Kafkaslıgil. Propaganda başlıyor.